Bu geceyle alakalı bir durumdan bahsedeceğim. Ne oldu 2021'de? Meme coinler yükseldi, SHIB yükseldi, Doge yükseldi, gene full eki yükseldi. Ne oldu? Boğa bitti. Gene meme coinler yükseldi. Boğa sezonu bitecek mi diye düşünen var mı? Harbiden bunu düşünen var mı? Çok merak ediyorum. Yani aslında bu konuya böyle direktmen girmeyecektim. Şimdi bütün mimler yükseldi. Sonra direktmen böyle ayı sezonuna girdik. Böyle artık yataya bağladı mı diye endişelenenler de vardır. Yani bunları söylemek istiyorum. Direkt ben konuya girmek istiyorum. Bak bunlarla alakalı bahsedeceğiz. Burada söylemek istediğim neydi? Simetri üçgen oluşturmuştu ve direkt ben yukarı yönlü atacağını söylemiştim. Aşağı yönlü de atabilir demiştim ama şu anki hacimden dolayı potansiyelini söylemiştim. SHIB'de de şu an durumlar harbiden bambaşka ilerleyebilir. Diğer mimlerde de aynı şekilde. Ya bu korkutucu değil. Benim de elimde var. 1050 seviyesinde aldım. Korkutucu bir şey değil. Dostlarım videoyu beğenerek algoritmanın yükselmesini sağlayabilirsiniz. Gerçekten videonu beğenmenize ve burada olduğunuzu belli etmenize ihtiyacım var. Herkesin ihtiyacı var abi. Bunları herkesin bilmesi gerekiyor. Uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Aynı sezon değil. Gerçekten aynı sezon değil. Çünkü önümüzde daha başlamamış. Hem diğer altcoin'lerde de genel olarak söylüyorum. Genel olarak küresel olarak şu anki SHIB'in ne gibi potansiyeli olacak? Bu nedenle çünkü hepsi birbirine bağlantılı ve entegre olmuş şekilde gidiyor. Şu anki içinde bulunduğumuz boğa koşusu, al sat yapsak da deli gibi karlar yapacağımız bir dönemdeyiz. Ve bu nereye doğru gidecek diye soracak olursanız bakın benim her zaman söylediğim bir tane var, onu direkt ben geçiyorum yeni gelen arkadaşlar için çünkü çok önemli bir bilgi. Şimdi biz 6'sına kadar mutlu olabiliriz. 7'sinde bir gelecek olan bir konuşma var ve 25'inde olan bir konuşma var. Bu zamana kadar böyle devam piyasaya bakabilirsiniz. Şimdi Mart'ın 6'sında açıklama yapacağım, bakacağım, edeceğim, haberlere bakacağım, her şeye bakacağım. Aynı şekilde 24'ünde de, yani ondan başka bir sıkıntınız olmasın. Şu an önümüzde bir halving var. Bildiğimiz üzere ne oldu? ETF'ler gerçekleşti ve çok büyük bir 6 milyarlık bir hacim var şu anda, çok büyük. Aynı şekilde Bitcoin'de şu anda piyasa değeri çok büyük bir şekilde artıyor. Şimdi elinizdeki altcoin'ler yükselmiyorsa şunu söyleyebilirim. Boğa sezonunda genelde abi Bitcoin yükselir ve altlar bir şekilde birazcık da olsa durağan bir şekilde aynı seviyelerinde kalır. Ya gene yükselir ama her zaman bir durağan şekilde kalacak. O durağan şekilde kalacak ki yavaş yavaş altlara para girecek. Öyle bir boğa sezonu büyük bir şekilde gerçekleşecek. Yani bunu söyleyecektim ve şu anda çoğu insanın kafası karışıyor mu, karışmıyor mu bilmiyorum ama şu anda herkes mutludur. Aşırı mutludur. Hele ben şu an çok mutluyum ama bu böyle konuşmak istedim. Şimdi ben iyi ve kötü de konuşacağım. Ne varsa konuşacağım. Bu geceyle alakalı. Abi şunu söylemek lazım bak. 7'sine kadar ve 25'ine kadar ben her zaman akşamları bu gece videolarını çekeceğim. Çünkü abi, bundan sonra ne olacak? Gerçekten bu bizim için en önemlisi. Bak önümüzde şunun aynısını oluşturması için şunu söylemek lazım. Şu 26 bin, yani 26 bin diyorum, 2600 seviyelerinin üstünde kalması lazım. Bu birinci olarak bunu söylemek istiyorum. Zaten en önemli, en böyle yukarı yönlü patlatacak şekilde zaten 30 ile 32 arasını söylemiştim ve Satoshi'de bugün yayınladığı bir şey vardı aslında. Bir tweet vardı. Abi ne konuşuyor, kendini biliyor mu çok merak ediyorum ama şu anda mimlerin hepsi yükseldiği için kendilerini bir ön plana geçirme, bir adamların bir operasyonu var gerçekten de. Yani hepsinin ön plana, hani mim mi geçecek, şu anda bonk mu geçecek, Pepe mi geçecek, yani bunların önüne geçmek istiyoruz gerçekten de. Yani adamın yaptığı şu anda hamle, atak, yaptığı yorumlar böyle. Kendi aralarında bir, yani devamlılık geleceğini düşünüyorum ve bu rekabetin, bu rakipliğin gerçekten de önüne geçeceğimizi düşünüyoruz. Neden? Hem piyasa değeri olaraktan da hem de 11. sıralamada yani olaraktan da bir güven veriyor. Ya yaptığımız güvenlikleri zaten gördük zamayla alakalı. Bu Shibarium ağ yapısıyla alakalı zaten bir güvenlik veriyor. Bak bunları da geçelim. Geçelim. Dediğim gibi Satoshi de şu anda yavaş yavaş ne yapıyor? Bir Twitter'da bir hamleler yapıyor. Bir şeyler paylaşıyor. Bu çok güzel bir şey. Yani şu anda serüven harbiden sıkıntısız. Ne zamana kadar sıkıntı var? Ne gibi sıkıntılar olabilir? Bak bahsettiğim noktada Bitcoin'in
bu şekilde hamleler yapacağını zaten düşünüyorum. Hani küçük küçük, hani en fazla gelse 30 65.800'e 64.800'e bu şekilde gelir, seviyelere gelir. Buradan da en fazla tekrardan 25.000 seviyelerine geleceğini, yani şunu aslında görüyoruz. Yani gün geçtikçe fark ediyoruz ki hani katlanıyor, yükseliyor, binli seviyelerde. Bak yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor ya. Üzerlerine aslında her zaman bir şey katıyor. Kata kata yükseliyor. Ya bak, geçenki videoda bundan bahsetmedim. Gerçekten keşke bahsetseydim diye kendi kendime söyledim ama fark ettiyseniz 2021 15 katlık bir yükseliş geldi ve bunun aynısını yapıyor. Yani aynısını. Yani videonun başında da dedim ya, o yüzden dedim hani acaba mimler yükseldi, boğa sezonu bitiyor mu? Değil mi? Yani en son onlara mı para aktaralım diye düşündüler ama öyle değil. Çünkü onun öncesinde çok inanılmaz büyük karlar yapıldı ve ondan sonra mime geçildi. Ama şu anda bir boğa sezonunda ilk başı meme coinler oldu. Yani bunun bir tersi gerçekten de. Ve şunu söylemek istiyorum. Bak, Çertik güvenlikle alakalıydı, tamam mı? Ne yaptılar? Swap işlemleriyle mesela onu bir güvenlik haline getirdiler. Ve tekrardan da bir zamanla birlikte bir anlaşma yaptılar ve güvenlik halinde Shibarium'a entegre ediyorlar. Yani önce güvenlikleri veriyorlar, değil mi? Ondan sonra direktmen şeye geçirtiyorlar, sisteme geçirtiyorlar. Yani bu rekabetin, bu rakipliğin önünde gerçekten ben bir Shibarium'un gelmesini bekliyorum yani. Hele ki bu zamanda bu atak yaparsa kendileri de para kazanmak istiyorlar. Abi önemli olan bu. Yani burada onlar kazansın diye anlatmıyorum. Onların da düşüncesi gibi düşünüyorum. En önemlisi de bu. Abi onlar deli gibi böyle para istiyorlar. Harbiden deli gibi para. Hani birileri kaybetsin biz kazanalım algısını zaten adamlar her zaman. Yani demek istediğim bu. Önünde ne gibi projeler yapabilirler? Acaba ben olsam, acaba siz olsanız, hani mesela düşünebiliriz ya böyle, hani acaba ben olsaydım böyle yapar mıydım falan filan. Yani adamlar da o şekilde böyle olaya bakıyorlar abi. Yani e, demek istediğim bu. Shibarium'un olayı da yaptığı bu büyük mekanizmasıyla bu yakımla o düşündüğümüz arz var ya, diyoruz ya hani mesela böyle 1 TL olur mu, 1 dolar olur mu, 0 şey olur mu? Abi oraya gelse bile herkes büyük paralar zaten kazanamayacak ama yaptığı yakımları bu denli yaparsa, ki görünür bir şekilde yaparsa, abi neden olmasın? Gerçekten neden olmasın? Ama fiyatını beklemek lazım. Zaman lazım, sabır lazım. Ama şu anda kısa vade için, orta vade için, hani uzun vade için şu anda mesela Bitcoin'in çok büyük yükseldi abi. Gerçekten çok büyük yükseldi bak. Bunlardan bir şekilde bahsettik, haberden şundan da bahsedeceğim. Gerçekten inanılmaz yükseldi. Yani şu anda para girişi var ya çok fazla. Yani ne olmuş mesela, korona dönemi olmuştu. Şimdi de enflasyondan vuruyorlar. Enflasyondan yükseliyor. İçeriye adam sokacaklar, yatırımcı sokacaklar. Hani gerçekten oyuncu nereden gelebilir diye adamlar yani elinden geldiğince her şeyi yapıyorlar. Yani gerçekten her şeyi yapıyorlar. Ve bu büyük isimler ETF'i kötülerken şu anda ETF'i yapıldı ve iyi gözle bakılıyor. Yani her an bir futta, her an bir şeyde e, bu adamların daha fazla alım yapacağını ve daha fazla kazanacağını ve piyasanın daha fazla, yani buradan ne yapacak mesela, bahsettim ya, short açacaklar, yani bir kötü fut yapacaklar, adamlar buradan toplayacak, işlerine gelecek ve yeni yatırımcı da buradan satacak abi. Ondan sonra devam tekrardan böyle yükselecek. Ne oldu? Buradaki adam oldu abi olan. Yani tepeden tabii ki de insanlara kitleyecekler. Yani tepenin de nerede olduğunu kimse bilemez. Hani hangi tepeden satalım, bu tepeden satalım kimse bilemez. Ama benim bu bahsettiğim, bak şundan bahsetmek istiyorum. Buna birazcık değineceğiz. Videonun sonunda birazcık değinmek istiyorum. Bak şu anda mesela yükseliyor. Hani şunun aynısını abi defalarca gördük ya. Gerçekten de bak, geçen sene de defalarca gördük. Yani kilit nokta 30-32 ile ve ondan sonrası aynı Pepe'nin de yapacağı gibi. Zaten Şip öncesinde bayağı kendini gösterdi ama şu anda Pepe çok fazla yükseldiği için Floki de aynı şekilde bunun aynısını yapabilir. 30-32 bandından sonra hani bir gerçekten bir keyif kahvesi, bir gerçekten sırtımızı böyle yaslayacağımız bir dönemin içine girebiliriz. Küçük, şundan da hemen bahsetmek istiyorum. Videoyu uzatmak istiyorum. Abi şu dönem 4 senelik bir dönem, gerçekten muazzam bir şey. Yani bu Nisan ayında kapatacağını ve buradan artık halving'e böyle girileceğini, halving'in de tam burada startı vereceğini görebiliriz. Yani küçük küçük alımlar, satımlar yapıyoruz ya aslında. Böyle adetimizi arttırmak için. Hani mesela ben çok iyi hatırlıyorum ya. HBR'da her gün %50 yapıyordu. Gerçekten %50 yapıyordu ya. Gerçekten çok büyük karlar görmüştük ama inşallah da öyle bir döneme gireriz demek istiyorum. Dostlarım, bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.